Sri Lanka'nın kervan geçmeyen, turist gelmeyen, kimsenin uğramadığı bir noktasından selamlar. Nasılsınız? Sri Lanka'yı tavaf etmek üzere geldiğim için her noktasına, kuzeyine, batısına, doğusuna, güneyine gitmek istediğim için benim için ilginç olacağını düşündüğüm bir şehre geldim. Burası aslında bizim için köy denebilecek gibi bir yer. Yani çok şehir gibi değil ama Sri Lanka çok küçük bir ada olduğu için ilçe olabilecek yerler Sri Lanka'da şehir. Yolun ortasında eşekler mi dersiniz, atlar mı dersiniz, ne ararsanız var. Ve biraz hararetli başladım çünkü hala bitmiyor. Hala sular bitmiyor. Param yok. Dünyayı gezmek istiyorum ama nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum diye. Bir delinin dürtmesine ihtiyacınız var. O deli benim. Benim bir şey için adım atmak isteyip de atmadığım zamanlarda yaptığım en basit şey kendimi mecbur bırakmak. Bazen bizi çok memnun edecek şeyleri önceliğimiz yaparken gerçekten çok zorlanıyoruz. Mesela benim aylardır yollarda yıpranan ayakkabılarım, canım ayakkabılarım. Sizi seviyorum ama artık gerçekten atılmanız gerekiyor. Diye ben aylardır atıyorum ya. Terliğim var ve her yeri terlikle gezemeyeceğim için artık ayakkabı almak benim bir önceliğim oldu. Bu ayakkabı olur, bir insanı hayatınızdan atmak olur, yeni bir bilet almak olur. Seyahat etmek istiyorsunuzdur ama nereden nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuzdur. Şak kendinize, son paranız da olsa, şak kendinize bir bilet aldıktan sonra artık o seyahati yapacaksınız arkadaşlar. Ve paranız yoksa ne yapıp ne edip o parayı bulacaksınız. Şu anda izlediğiniz ve bildiğiniz gezginlerin belki de %90'ı son parasıyla bilet alıp dünya turuna çıkmış insanlar. Eğer senin bu hayattaki en büyük arzun seyahat etmekse ama param yok diyorsan ama bu parayla başka harcamalar yapıyorsan o harcamaları bir gözden geçirmen gerekiyor ve ilk harcamanı bilet paran ya da seyahatle alakalı çanta alabilirsin, bir şey alabilirsin kendini motive edecek ama o paranı istediğin doğrultuda harcarsan, kendini ön plana çıkartırsan artık bu şekilde adımlar daha kolay bir şekilde atılır. Benim yöntemim bu en azından. Bu bulunduğum bölge çok turistik bir bölge olmadığı için hostel yok. Böyle guest house'lar var, oteller var. Benim kaldığım şöyle bir odaydı. 2 tane yatağı olan. Şimdi kıyafetlerimin hepsini yıkattım. Sri Lanka'ya geleli 10 gün oldu ama 10 gündür hiçbir kıyafetimi yıkatamıyordum. Çünkü gittiğim hiçbir yerde çamaşır makinesi bulamıyordum. Hep böyle ücra köşelere gittiğim için hiçbir yerde çamaşır makinesi bulamıyordum. Nihayet bugün hepsini temizlettim. Artık rahat rahat gezebilirim. Şimdi toparlanıyorum. Size şehir manzarasını göstereceğim. Türkiye'den çıktığımdan beri ilk defa burada şu şekilde bir çocuk parkı görüyorum. O kadar şehre gittik, o kadar ülkeye gittik, o kadar şehre gittik. Böyle görmemiştim. Bayağı kirli bir şehirdeyiz. Burası şehrin hastanesiymiş. Vay arkadaş. Muhtemelen bir tane hastane var zaten. O da burası. Haritaya yemek yazdım. Çıkan ilk yere gidiyorum. Şöyle bir yer. Çevreden ne kadar da farklı görünüyor baksanıza. Hello. Sri Lanka yemeklerine çok hakim değilim. Pilavı biliyoruz. Kotu dedikleri bir şey var. Kotuyu bilmiyorum ama çok duyuyorum. Her yerde duyuyorum. Bu ne? Yunus mu? Yemeğin ismi Yunus tabii. Tavuk dolphin, mixed dolphin, beef dolphin istemiyorum. Okey, ben bir tane sebzeli kotu alayım. Başka ne var? Başka bir şey yok. Can I have vegetarian kotu? Yeah. Do you have water? Cold water? Big one and small. Big one please. Ama ben burada erimek ve bitmek üzereyim. Burası bir anda curcunaya döndü ve benim yemeğim geldi. Kotu dedikleri şey bu. Yanında şöyle nohut getirdiler. Şurada bir acı var. Acılı ezme gibi bir şey. Gerçekten çok acı. Bir de şurada sıcak su var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen elleri yıkamak için. Ama ben kaşıkla yiyeceğim. Hamurdan yapılan bir şey bu böyle. Hamurdan noodle
gibi, erişte gibi bir şey. Ve porsiyona bakın. Bu şehirde gerçekten yapacak hiçbir şey yokmuş. O yüzden ben de otogara geldim. Farklı bir şehre gideceğim. Otogarı size göstereyim. Otobüsler şehir içinde de böyle bu otobüsler. Şehirler arası otobüsler de aynı otobüsler. Bizim gideceğimiz otobüs şu Trincomaale'ye gideceğiz. Gideceğimiz şehrin ismi Trincomaale. Bu otobüsle gideceğiz. Ama henüz kalkmıyor galiba. Bir şoför falan göremedim. İnsanlar oturmuşlar içeriye. Şehirler arası otobüs de olsa 5 saat yolda gidiyor olsanız ayakta giden bir sürü insan oluyor. O yüzden hiç sıkışmak falan istemiyorum. En köşeye gidiyorum. Çünkü bizim durağımız son durak. Hello. Do you know at what time this bus is going? 1:30. Saat 1. 30 dakikamız var. Biraz otogarda gezelim. Hello, hi, how are you? Fine. And you? I'm fine. Do you have bindi? Red bindi. Red. Red, yes. Small or big? Small. This one? Okay. You're from? Turkey. Turkey. Yes. How much is this? Sur. Water? Sur. Su. Ah, you know? I know. How do you know? Have you been to Turkey? Saudi Arabia. Uh-huh. Before. Okay. Turkey. How much is this? 50. Okay. What is your name? Ayşe. Okay. Okay. I have 10. No problem. 40 rupees. Bu geleneksel olarak kadınlar tarafından medeni durumu belli etmek için takılsa da şu an günümüzde estetik amaçla da takılıyor. Aksesuar gibi de takılıyor. Ben gerçekten çok sevdiğim için takacağım. Ben çok seviyorum ya. Bunun sarısı, turuncusu, beyazı, kırmızısı, siyahı falan da oluyor. Ben kırmızıyı aldım. Kırmızı evli veya hayatında, evliyim veya hayatında biri var demek. Siyah ben bekarım demek. Beyaz, turuncu, sarı falan onlar da saflık demek. Nasıl oldu? No need for the back. I don't need. Thank you so much. Çok iyi, bir sürü o. Bir yıllık dindim var. Otobüsler bayağı eski. Çevrede çalışır süpürge, telefon, elektronik, yemekler, dükkanlar, marketler, her şey var. Bir pazar alanı gibi. 3 saatlik yolculuk şimdi başladı. Ne bilet soran oldu, ne başka bir şey. Geldim direkt oturdum buraya. Aynı dolmuş misali yolu yağladıktan sonra falan paralar toplanmaya başlıyor. Yani herhangi bir bilet kesme falan sistemi yok. Ama parayı verdiğinizde size böyle onların bir aletleri var. Size fişinizi veriyorlar. O yüzden dolandırıcılık falan da yok. How much? Trincomaale. Wait. Okay. 620'ymiş. Ücret ödeyince size şöyle bir fiş veriyorlar. Sri Lanka'da
çok fazla rastlamadım. Colombo dışında böyle kimse sizi kazıklamaya falan çalışmıyor. Herkes, her şeyin fiyatı ambalajların üstünde yazıyor mesela. Suların bile üstünde yazıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyorum burada. Yolun 6 saatte geldiğimiz doğrudur. Şimdi bir tuk-tuk'a atladım, otobüsten indim, tuk-tuk'a bindim. Hostelime doğru gidiyorum. Burada çok tatlı bir hostel varmış. Daha önce buraya gelen arkadaşlarımın önerisiyle gidiyorum. Hava çoktan karardı bile. Deli gibi kullanıyorlar. Tuk-tuk şoförleri, otobüs şoförleri, normal araçlar. Trafik çok sıkıntı buralarda. Geldik hostelimize. Hostelimizin ismi Laughing Leopard. Kahkaha atan leopar. Hello. Chill bir hostel dediler bana. Hello. Pişt. Aşkım. Gel. Gel. Yes. Uzun zaman olmuştu böyle bir hostele girmeyeli. Özellikle Sri Lanka'da. Hoşuma gitti şu an bu ortam. Selamlar. Geldiğim odayı göstereyim size. Oda şöyle 6 kişilik bir dormitory diye geçiyor. Gayet rahat, gayet keyifli. Şimdi biraz çevreye gezeceğim. Plaja bayağı yakınız ve tanıştığım arkadaşlar plaj harika dediler. Hostelin çevresini ve içini daha sonra göstereceğim. İlerleyen dakikalarda göstereceğim. Çünkü şu anda gerçekten kurt gibi açım. Kahvaltı yapmaya gidiyorum. Unuttum. Bu hostelde kaldığınızda can I have my stamp? Bye bye. Alright. Ya vlogin. Şöyle bir damgalanıyorsunuz. Kafelerde, restoranlarda indirim. Tatlı bir kasabaya benziyor. Hello. How are you? I want to have breakfast, please. Kahvaltıda ne var bilmiyorum ama. Ya tabii ki buralarda kahvaltı kültürü yok bizdeki gibi. Şöyle pankekler var. Muzlu ve çikolatalı. Sandviçler varmış. Dosa dedikleri bir şey var. Served with dal curry. Yine şöyle krep gibi bir şey. Yanında mercimek ve sambol. Sambol ne bilmiyorum. Bir de roti var. Geleneksel bir şey yiyelim ya. Dosa. Dosa? Only dosa? Only dosa. Yes. Yes, With please. sambar? And do you have tea? Yes, you have tea, right? Yes. No, normal tea without milk. Without milk, please. Without milk. This tea. Okay. Is this tea? No, That's coffee. No, I want tea, please. Bayılıyorum ya. Sri Lanka'nın en sevdiğim şeyi harika çayları var. Harika. Gerçekten çok lezzetli çayları. Zaten çay içmeyi özlüyorum yollarda. O yüzden Sri Lanka bana harika, enfes bir ülke oldu. Yes, honey is okay. Bu böyle bir şey arkadaşlar. Krep gibi. This is dal. No. Samba. This is samba and this is dal. Ah, okay. Samba şöyle bir şey. Bayağı acılı.
ve Hindistan cevizli bir şey. Hindistan cevizini anladım, ben bunu daha önceden de yemiştim. Hindistan cevizini bazen ya rendeliyorlar, içerisine acı koyuyorlar, soğan koyuyorlar, yağ koyuyorlar ya da bazen de böyle hepsini birleştirip mikserden geçirip böyle bir püre haline getiriyorlar. Tadı çok lezzetli. Burada da klasik mercimeğimiz. Klasik bir Sri Lanka kahvaltısı böyle oluyor. Good. Really good. Thank you. Yeah. நெட்டோட இருந்தா வாங்கிட்டு வாங்க. ஆ? நெட் எடுக்கோ. ஆ. Do you have colors?